Herkese merhabalar, Best Adana kanalına hoş geldiniz. Geçen hafta resmen 1 yaşına girdik ve bu da bizim 1. yaş doğum günü pastamız. Gerekli malzemeleri açıklama kısmında da bulabilirsiniz her zamanki gibi. İlk olarak keki yapmakla başlayacağız. 120 gram tereyağına 50 gram esmer şeker ve 250 gram şekeri ekleyip çırpıyoruz. Ardından bunun üzerine de 3 yumurta ekleyip devam ediyoruz çırpmaya. Biraz kıvam aldıktan sonra 65 gram ayçiçek yağı ile 110 gram kefir ekleyip homojen kıvama gelene dek karıştırıyoruz. ...245 gram un ekleyip üzerine 3 gram tuz, 6 gram kabartma tozu ve 50 gram konfeti şekeri ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Konfeti şekerinin tam ismi nedir bilmiyorum, ben öyle diyorum. Kutlama yaptığımız için böyle bir renklilik ekliyoruz. Kenarını, dibini, köşesini bir dürtün, iyice karıştığına emin olduktan sonra bir tepsiye her tarafına eşitçe yayın. Yaydıktan sonra üzerine de tekrar biraz konfeti şekeri dökün. Bu tarafını en tepeye getirirseniz daha güzel gözükür pastanızın dizilim kısmında. Onu anlatacağım zaten. 175 derecede 30-35 dakika kadar pişirin. Arada kontrol etmeyi unutmayın. Ortasına dokunduğunuzda sertse, yani elinizden sekiyorsa geri olmuş olabilir. Bıçakla bir kontrol edin siz yine de. Şimdi geçeceğimiz kısımda kekimize biraz kıtırlık katmak için kek kıtırı yapacağız diyebilirim. 100 gram şekerle 90 gram un, 2'şer gram kabartma tozu ve tuz, 25 gram esmer şeker, 20 gram konfeti şekerlemesini karıştırarak üstüne 40 gram ayçiçek yağı ile biraz vanilya ekliyoruz. Bunu eklerken çırpmaya devam edin. Çırpmak dediğim karıştırmaya devam edin. Burada göründüğü gibi irili ufaklı topaklar oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar kıtırtılığı verecek bize. Öyle bir hamur kıvamı beklemeyin yani. Tepsiye yayın, gelişi güzel bir şekilde, çok önemli değil. 150 derecede 15-20 dakika kadar pişirin ve pişirdikten sonra kesinlikle keke koymadan önce soğutun. Kekimizin kat aralarına da sıkmak için krema yapmaya geçiyoruz. 160 gram oda sıcaklığında tereyağı ile 55 gram krem peyniri çırpmaya başlayın. Üstüne 40 gram bal dökün ve çırpmaya devam edin. Karışımın içine 1 çay kaşığı kadar vanilya ekleyin ve üstüne 200 gram pudra şekerini yedire yedire ekleyin. Ardından birer çimdik tuz ve kabartma tozu ekleyip krema kıvamını alıp beyazlaşana kadar çırpmaya bırakın. Bu biraz uzun sürebilir. Elle çırpıyorsanız şimdiden geçmiş olsun. Şimdi bu şahane pastamızın inşasına geçiyoruz. Eğer bizim gibi yaptıysanız kekinizi çember bir kalıp ile 3-4 daireye bölün. Ardından bu kek kalıbının etrafına bir asetat veya yağlı kağıt koyun ve dairelerden birini en dibine atın. Kekin üstünü biraz süt ve vanilyayı karıştırıp ıslatmaya başlayın. Çok fazla ıslatmayın kekinizi, üstü kalkmasın. Ve kremadan birkaç kaşık ekleyip yayın. Yaklaşık 2-3 kaşık yetiyor bir katına. Üstüne de kıtırlardan biraz atacaksınız. Bu size kalmış, istediğiniz kadar atabilirsiniz. En tepeye gelene dek ard arda böyle kat çıkmaya devam ediyorsunuz. En tepede krema olması lazım ve üstüne de kıtır olması lazım ama bu size kalmış. İstiyorsanız sadece kekle bitirin. Dışında da kaplayacak kadar krema yapın. Normal tarifte dışı kaplanmıyor. Dolaba atın ve 1 saat falan bekletin. Çünkü biraz soğuması lazım. Sonuçta tereyağlı bir krema yaptık. Dolapta beklettikten sonra kalıbından dikkatlice çıkarın. Biz tereyağladığımız için kenarlarını biraz yapıştı kağıt. Asetat varsa onu kullanın. Tereyağlamanıza da gerek kalmaz. Yapışmaz da çok güzel çıkıyor. Kekimiz hazır oluyor böylelikle. Öncelikle bu tarifi Milk Bar adında Amerikan bir pastanenin çok tatlı ve nefis bir keki olduğu için doğum günümüzde yapalım demiştik. Tarifi biraz Türkleştirdik tabii burada yapabilmek için. Farklı malzemeler kullanıyorlar onlar biraz da. Şimdi asıl konuya gelirsek.
Bir sene önce biz 3 arkadaş olarak bilgisayar başında otururken bu işe girişme kararı aldık. İsmimizi falan düşündük ve dediğim gibi kanalı açtık. Ve bir senedir türlü maceralardan geçerek buraya kadar geldik. Sizler de bu yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmadınız. Bir senede büyüye büyüye ses kaydını yaptığım sırada 700 kişiydik. Belki artıp azalmışızdır, emin değilim. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Dileriz nice seneler boyunca birlikte yemekler yapmaya devam ederiz. Hepinize Besidilanı olarak bir dana dolusu sevgiler yolluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.